Selam. Merhabalar. Merhaba Gül. Şimdi bugün başka bir konumuz var. Güzel, keyifli bir konu. Yine benim de çocukluğumdan çok sevdiğim Jules Verne. Hepimizin hayatında mutlaka en Evet, azından bir eserini okuduğumuz evet, ünlü yazar. kesinlikle. Kocaman hayal dünyası, geniş bir adam. Şimdi e, şöyle bir şey var. Dünya hepimiz için bizim algıladığımız kadar. Hı hı, Ve deneyimlerimiz kadar aslında. Ne kadar deneyimliyorsak dünyayı da o şekilde algılıyoruz algılıyoruz. ve anlam veriyoruz. Doğru. Dahiler ve dehalar ise bir başka boyuttan bakıyorlar sanki dünyayı, değil mi? Bizden daha farklı Hı hı. bakıyorlar diye düşünüyorum. Bu dehalardan biri olan Jules Verne de bize gerçekten kendi hayal dünyasını kocaman açarak bir şekilde içine dahil etti. Peki nasıl bir adamdı Jules Verne? Hı hı. Ben aslında dehalar veya işte hayal güçleri zengin olan insanların bizlere kattığı değerlere baktığımda e, bir şekilde onların bu konuda merak olgusunu çokça kullandıklarını ve bizim de içimizde o merak duygularını uyandırmak istediklerini, o heyecanlarını paylaşmamızı istediklerine inanıyorum. Şimdi Jules Verne için birçok söylem var. Deniliyor ki, hatta bir deyim gibi kullanılıyor bu. Jules Verne gibi her şeyi biliyor. Şimdi Jules Verne gibi her şeyi biliyor denmesinin altında yatan sır şu. Kendisinin doğduğu zaman ile ve bahsettiği hikayelerdeki ürünler diyorum çünkü gerçekten her bir ürün olmuş sonraki hayatımızda ve bir şekilde gerçekleşmiş, icatlar yapılmış konuların e, detaylarına kadar anlatabiliyor olması onu diğer yazarlara göre farklı kılmış. Mekanın detaylandırılması yine Jules Verne'in hayal gücünün ne kadar ilginç olduğunu gösteriyor. Neden detaylandırılmış olarak ifade ediyorum biliyor musun Gül? Çünkü gitmediği bir yere senden duyuyor mesela. Sen ona örnek veriyorum. Anlatıyorsun Afrika'da filanca bir mekanı anlatıyorsun. Sen onu anlatırken Jules Verne beyninde orayı hayal ediyor, tasarlıyor kendi içerisinde. O tasarladığı şey, konumlandırdığı harita neyse o kadar isabetli oluyor ki onu kitaba aktardığında hiç gitmemiş olsa dahi gayet sanki oraya gitmiş, sokaklarında dolaşmış gibi izlenim verebiliyor. Ve bunun ispatı oluyor. Bir tanesi ne biliyor musunuz? İstanbul'a gelmediği halde Osmanlı döneminde geçen bir hikayeyi anlatıyor eserinde. Orada İstanbul sokaklarını tasvir ediyor. Ve bunu da kendisi gittiği için değil, başkalarından duyarak hayal gücüyle yapıyor. Bir gün bir kitap okumuştum. İngilizce bir kitap. Diyor ki ben diyor eserlerimi diyor yazarken iki yöntem kullanıyorum. Bir tanesi araştırma gerektiren konular oluyor. Diğeri ise insanların konuşmalarına kulak misafiri oluyorum. Ve o kulak misafiri olduğum şeyler benim hayal dünyamı besliyor. Ona göre hikayeler yazabiliyorum, kurgulayabiliyorum. Bir hikaye başlarken temel yöntemleri bu. Tüm yazarlar aslında bizlerden biraz daha dikkatli, gözlemci, inceleyen ve tabii ki hayal güçlerini çok iyi kullanabilen insanlar. Peki bu hayal gücü gerçekten nasıl beslenebilir? Yani bu hayal gücü herkeste neden farklı da onlarda üst seviyede devreye sokuluyor? Bu dönem için çocukluk dönemlerine bakmamız lazım. Hani psikolojide bu çocukluğuna dönelim, babanla sorununu anlat derler ya. Aynen Jules Verne'in hikayesi de aslında böyle. Jules Verne aslında varlıklı bir aileden geliyor ve hayatında çok da zorluk yaşamamış. 12 yaşına kadar işte sahil kasabasında, Fransa'da bir sahil kasabasında yaşıyor. İşte 12 yaşında miçoluk yapmak için bir gemiye katılıyor. Hatta evden kaçıyor. Babası diyor ki sen nasıl evden kaçarsın? İşte ama ne? Hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Hayalindeki yerlere gitmek istiyor. Böyle bir yer var. Çok okuyan, çok araştıran, zeki bir çocuk olduğu da tüm hayatı boyunca gözüküyor. Ve babasına söz verip bundan sonra tüm hayallerimi kendi beynimde yaşayacağım ve onu artık tamamlayacağım. Evden kaçmıyor. Sonra ne oluyor Jules Verne? Babasının mesleği avukatlık. O da hukuk okuyor. Bunu devam ettirmek istiyor. Ama erkek kardeşi gemi mühendisi oluyor.
Ve onun özel ilgi alanı, Jules Verne'in özel alanında coğrafya. O yüzden keşfetmeyi seviyor. Gideyim, gezeyim, göreyim. Çünkü sahil kasabasında yaşıyor. Kendisine ait yatı var bu arada, gemileri var, dolaşabiliyorlar. Kardeşleri zaten birçok seyahate çıkmışlar. Ama babası onun hukuk okumasını isteyip hukuku okuttuktan sonra içindeki edebiyata veya coğrafya olan aşkını da hiç öldürmemiş ve çokça okumuş ve çokça araştırmalar yapmış ve en sonunda işte küçük şiirler, denemeler tarzında tüm öğretim hayatı boyunca devam ederken edebiyat, yani roman yazmaya karar vermiş. Baba bunu öğrenince köpürüyor. Nasıl olur diyor. Ona harçlık vermek istiyor. Standart bir Türk ailesi gibi. Ondan sonra çocuk da tabii ki her bir erkek gibi gurur meselesi yapıyor. Tamam, ben vermiyorsam ben kendi ayaklarımın üzerinde dururum diyor. Avukatlık da yapmıyor. Hukuk alanında da kendisini yönlendirmiyor. Bir taraftan işte borsayla ilgileniyor. Bir taraftan kendi hikayelerini satmaya çalışıyor ve her yazarın yine klasik bir durumuyla karşılaşıyor. Kapı kapı yayıncıya dolaşır. O yayıncıların hepsi hayır der. En sonunda bir tane yayın evi bulur ve o yayın evi basar ve ünlü olur. Hikayemiz yine böyle. Ama tek bir fark var. Hikayesini yayınlayan kişiyle ömür boyu çalışıyor. Jules Verne popüler olduktan sonra da hiçbir şekilde vazgeçmiyor bu dost oluyorlar hayatı boyunca. Ve hatta eserlerinde ondan yardım alıyor. Ne konuda yardım alıyor? Jules Verne'in hani bu hayal gücü yüksek ve bir şeyleri tasarlama, araştırma ve onların gerçekleştirme hissi, keşfetme duygusu çok yüksek ya. Teknolojiye karşı ilgisi hep fazlaymış. Çocukluğundan beri aslında fazla. Ama daha sonra teknolojiye duyduğu o merak direkt yerini karamsarlığa doğru bırakmış. Çünkü birazdan neden bunu olduğunu anlatmaya çalışacağım kendimce. Teknolojinin insanların hayatına girdikçe aslında olayların da giderek kötüleşeceğine dair bir inanç geliştirmiş, karamsar bir bakış açısı geliştirmiş ve hikayelerin bunun üzerine de kurgulamış. Hani biraz kara roman yazmış yani. Ama bu arkadaşı, yayın evi sahibi, onun o taraflarını törpüleyerek, o karanlık yönlerini, karanlık demek istemiyorum aslında, karamsar tarafını törpüleyerek onun hikayelerini yayınlamışlar. Peki Jules Verne nedir onu bu kadar teknolojiye merak eden? Kardeşinin daha önce de söylemiştim, coğrafya diyorum, gemi mühendisi olmuştu. Kardeşiyle seyahatler yapıyor kendi gemileriyle, yatlarıyla ve kardeşinin bu mühendislik bilgilerinden çokça faydalanıyor. Ve kardeşiyle Amerika'ya yaptığı seyahatler sırasında da bu denizler altında 20.000 fersah var ya, onu yapıyor. Kardeşi çok Nautilus adlı. Bu Nautilus'u ilginç kadar şey elektrikle çalışan bir denizaltı olması ve içerisinde işte denizaltının camını kristal yapması, hani basınca dayansın diye ve teleskopunu veya başka ne diyorlar? Periskop. Harika. Periskop diyemedim. Periskopunu farklı tasarlıyor olması ve suyun altında uzun zamanlar kalması diğerlerinin aksine, ki denizaltı daha doğru düzgün keşfedilememiş. Daha sonra denizaltı keşfedildiğinde ilk denizaltının ismini ne veriyorlar biliyor musun? The Nautilus diye. Ona atfen. Evet. Tabii bunun dışında düşünsene, televizyon yok Jules Verne'in döneminde. Radyo yok. Uçak diye bir şey olmamış. Doğru düzgün teknolojik anlamda hiçbir gelişme yok. Öyle söyleyelim. Sadece gemilerle, yatlarla dolaşılan, ki buharlı diyelim, yatlarla dolaşılan bir şeye tren yolculuğu yapılıyor diyelim. Şimdi böyle bir ortamdasın. Cep telefonuyla görüntülü konuşma yapılabilecek aygıtlardan bahsediyor romanlarında. Ay'a çıkmaktan bahsediyor. Ay'a yolculuk. Arzın merkezine yolculuk gibi. Bunların bir tanesi de İskandinavya yolculukları sırasında yazıyor çoğunu. Ama bazıları özellikle hiç Fransa'nın dışına çıkmadan yazdığı hikayeler var. Oradan onların da kehanet niteliği taşıdığına inanıyorlar. En çok tartışmalardan bir tanesi bu. Bilim kurgu yazarı mıdır? Yoksa kahin midir? Şimdi veya söylediklerinin neden gerçekleşiyor? Kehanet olgusunu buradan ortaya çıkartılıyor. 1800'lü yıllarda yaşayan bir adam.
hayal gücü yüksek, araştırmayı seviyor, çokça insanlarla konuşuyor, araştırma yapıyor, seyahat yapıyor, ister istemez donanımlı. Buraya kadar her şey çok normal. Doğal olarak bir şeyler hayal etme gücü olması da çok normal. Edebiyatçı olması belki bir bilim insanından ayırıyordur kendisini ama kendisi bir bilim insanı kadar da birçok konuya vakıf. Çünkü araştırıyor. Mesela Ay'a yolculukta bir roketin nasıl olacağının tüm detayıyla Apollo 11'in yapısına benzetiyor. Daha sonra benzetmiyor. Apollo 11 ona çok benziyor. Uzunluğu, işte o roketin büyüklüğü, hatta burası normal olabilir belki. Yani esinlenme diyeceksiniz ama işte içinde 2 Amerika, bir Fransız vatandaşının olması, orada Ay'da yaptıkları seyahatteki yaptıkları şeylerin dahi detayını Ay yolculuk olan eserinde anlatmış mesela. Nasıl olabilir diyor. Hatta Ay'dan dönerken bu 2 tane yolcu kalkıp da hangi noktaya düşeceğini dahi söylüyor. Veya Amerika'da Texas bölgesinin bu konularda öne çıkacağını yeni romanında bahsediyor. Bu Ay'a yolculukta. Ve gelecekte bir gün insanlar Amerika'nın çatısı altında teknolojik gelişmelerden dolayı birleşeceğine dair öngörüleri var. Sonuçta bunların hepsi onun bir şeyleri daha önceden bildiği, kehanet olgusunu devreye sokabildiğini söylüyor. Ama bir başka perspektifte ele aldığımızda şöyle düşünebiliriz. Sen ben Jules Verne'i okuduk. Bizim ilgi alanlarımız farklı. Diyelim ki sen bir bilim insanısın. Ve onun eserlerini okuduğunda sende onu keşfetme güdüsü ortaya çıkabilir ve ona uygun olarak ondan esinlenerek üretebilirsin. Evet. Bu bir yöntem. Ama tamamen bu Jules Verne'i değersizleştirmez. Aslında birçok insana ilham kaynağı olmuştur. Nitekim de bazı buluşlar yapan insanlar bunu söylemiş. Ama işin tuhaf tarafı diyor ki Jules Verne zaman geldiğinde hani insanlar cep telefonunu demiyor da telefonix mi öyle bir ifade kullanıyor. İnsanlar görüntülü konuşabilecek, işte seslerini bir yerden çok uzak yerlere iletebilecek ve insanlar Venüs ve Mars'ta yaşamayı çalışacak ve oradaki yaşamları keşfetmeye çalışacak. Ay'a zaten gittiler kendince gibi şeyler söylüyor. Bunları yapabileceklerine inanıyor. Ne zaman? 1800'lü yıllar yine. Peki kehanet olgusunu bu konuda irdelersek, diyelim ki Jules Verne bir kahin. Nasıl yapıyor? Kahin dediğimiz şey zamandan bağımsız olarak hareket edebilen bir varlığın geçmiş, gelecek ve şimdi de dolaşabilme gücüne sahiptir. Nasıl yapar? Fiziksel bedeniyle değil, bilinciyle yapar. Bunun bazen eski dönemlerde, şamanik kültürlerde çokça yapılıyordu mesela. Bazı transa sokacak ürünler kullanıyorlar. İşte mantar olabiliyor, otlar olabiliyor ve geleceği görme yetisi kazanıyor varlık. Çünkü bilim zamanı algılama farkındalığı artıyor ve şimdinin ötesindeki zamanda ilerleyebiliyor. Hani zamanın görecelliği konusunda işlemiştik ya, bazı dışarıdan alınan maddelerle bu sağlanabiliyor. Nitekim bazı tasavvufi öğretilerde, sadece İslam tasavvufunu kastetmiyorum, tasavvufi öğretilerde de duru görü hassasiyetini veya kehanet olgusunu devreye sokabilecek bilinçlerin yapacağı çalışmalar var. Mesela Kabala'da bu tarz çalışmalar var. Nostradamus'un da bu Kabala tekniklerini kullanarak, işte suya bakarak geleceği gördüğü söylenir ve yaptıklarının, tespitlerin hepsinin neredeyse doğru çıktığını, %80 oranında doğru çıktığını, %85 de olabilir, doğru olduğu söylenir. Şimdi bunlar nasıl diye düşünebiliriz? Her şeyin kayıtlı olduğu bir ortam düşünelim. Geçmişteki, gelecekteki ve şimdi olan o kayıtlar. Bunların tüm alternatifleri var. Bu alternatifleri derken şu anki dünyanın koşullarına bakarak bir kahini burada transa soksak, dünyanın geleceği hakkında olası bir oluştan haber verebilir. Olacaklardan haber verebilir. Belki Jules Verne bunu ne amaçla kullanmış diyelim. Belki böyle bir çalışma yaptı diyebiliriz. Kehanet olgusunu devreye sokacak, kendi inancına uygun bir yaklaşım göstermiş olabilir. Çünkü sonuçta yapmış olduğu araştırmalar onu buna da itmiş olabilir diyelim. Tüm dünyasal verileri hiçe sayarak bir alternatif olarak sunuyorum. Onun merak ettiği şey neyse o konuda onun bilincinde, beyninde bir açılım oluyor.
O seyahat etmeyi seviyor. Hikayesi şu: Ay'a yolculuk. Ay'a giden insanlar nasıl gidebilir? Ay'a nasıl seyahat yapılabilir? Bu şekilde bir bilgi aktarımı kendisine gerçekleştirmiş olabilir. Hayal gücünü destekleyen nitelikte. Evet. Bu kadar isabetli ve yerinde birebir olmasının nedenlerinden bir tanesinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Kehanet olgusu tabii ki fiziki algıyı daha çok ön planda tutan insanlar tarafından olumlu olumlu karşılamayabilirler. Buna işte dogmatik diyebilirler veya işte saçmalık olarak gözünde bakabilirler. Ama benim şahsi görüşüm her zaman şudur: bilim ve metafizik veya işte fizik ötesi birbirleriyle çok bağlantılıdır. Hiçbiri birbiriyle kopuk değildir. Öyle bir anlar vardır ki o siyah ve beyazlıktan çok gri alanlardır. Ne fizik burada yeterli kalabilir ne de metafiziğin yeterli kalabileceği zamanlar var. Ancak birbiriyle hareket ettiklerinde, birbirlerine ait terimleri ve kavramları kullandıklarında anlaşılabilecek çok şeyin olabileceğine inancım tam. Evet, bu arada bizim Jules Verne'e biraz daha geri dönersek, o eserlerinde evet nasıl yapmış olursa olsun birçok insanın hayatına dokunduğu kesin. Hatta diğer ilginç bir hikayesi 20. yüzyılda Fransa diye bir romanı var. Duymuşsundur. Orada da şu zamanlarda Fransa'nın halini anlatıyor ve birebir anlatıyor olması yine insanların dikkatini çekiyor. Şimdi hukukçu bir kişilik, aslında hukuk okuyabilmek de beyninin belli bir oranının çok iyi çalışması lazım. Yani hafıza gücünün çok yüksek olması lazım. Hatırlayabilme gücünün çok yüksek olması lazım. Coğrafya da meyilli. Kardeşi neydi? Gemi mühendisiydi. Etrafında çokça da insan var. Konuştuğu ve çok da seyahat etmeye başlamış. İskandinavya'ya gittiğini söylemiştim. İngiltere'ye gitmiş, Akdeniz, Cezayir, böyle Güney Afrika tarafına gitmiş, gezmiş, orada araştırmalar yapmış. Ama çok ilginç bir şey daha söyleyeyim mi? Balonda 5 hafta diye bir yazı var, hikayesi var. Orası Güney Afrika'ya yapılan bir yolculuğu anlatıyor. Bunu kendisi o zamanlar daha Fransa'dan dışarı çıkmadan yazmış olması enteresan. Ve kim ne yapmış? Etrafında arkadaş olduğu insanlarla konuşarak gerçekleştirmiş. Ünlü bir coğrafyacı var, o Fransız. Onunla konuşmuş. Nasıl yapılır, nasıl gidilir, neler yaptınız diye. O da kurgulamış ve onun anlattıklarını yorumlayıp böyle bir hikaye yazmış. Daha Fransa'dan adımını atmamış bir karakter. Hiçbir şekilde dışarı çıkmamış ve Güney Afrika hakkında bir hikaye yazıyor. Bu da enteresan, evet, değil mi? Evet. Tabii yine hani bilimsel perspektiften açıklayabildik, hani metafiziki perspektiften açıklayabildik. Ama bilişsel gelişimine de baktığımızda zaten çocuk meraklı. Sürekli eğleniyor. Eğlendikleri her şeyden bir şeyler çıkartıyor. Ve belki de babası onu evden kaçtığında onu yakalamasaydı veya işte ona ceza vermeseydi, o da ben artık tüm her şeyi kendi hayal dünyamda yaşayacaktım demeseydi, böyle bir yeteneği kazanabileceğini sanmıyorum. Çünkü bazen bizi zorlayan şeyler bizde yeni şeyleri doğurur ya, bu da buna benzetiyorum aslında. Yani yeni şeyler doğuruyor. Ve bir insan, özellikle Jules Verne, hayatında çok fazla zorluk çekmemiş olabilir. Ama yaratıcılık isteyen ve yaratıcılık gücü kuvvetli olan bir insan için en büyük zorluk kendisini ifade etmek zorluğudur. Kendini ifade edemediği zaman çok daha huzursuz bir yapıya sahip olabiliyor. Ve eserleri sürekli yazıyan, sürekli ne diyorlar onun için? Hayal üretme makinesi tabirini kullanıyorlar Jules Verne için. Sürekli bu yayın evindeki sahibi arkadaşıyla anlaşma yapıyor mesela. İşte senede 2 tane kitap çıkartacak, roman. Ve bunu 20 yıl boyunca aralıksız yapıyor. Bazıları da yayınlanmıyor. Hiç yayınlanmıyor. Sadece oğlu öldükten sonra bazı hikayelerini işte bir sandıkta buluyor, yayınlatıyor. Oğlunun da üzerinde belki durmak lazım. Oğlu ise babasının bu karamsar tarafını besliyor. Hani teknolojiye olan karamsarlıktan bahsetmiştim ya. Hı hı. Babasının yazılarını değiştirme taraftarı değil. Hani biraz daha pozitif yaklaşalım olaylara, hani insanları biraz daha farklı baksınlar değil. Olduğu gibi yayınlamayı tercih ediyor. Çünkü oğlu da aynı şeyi savunuyor. Ve ondan sonra da kendi eserlerini, yani babasının eserlerini olduğu gibi devam ettiriyor. Hatta babası vefat ettikten sonra
oğlunu artık nasıl yetiştirdiyse o da eserler vermeye devam ediyor. Aynı yayın evinden devam ediyor. Yani aynı yayın evinden eserler çıkartıyor. Ya böyle. İlginç. Benim için de çok ilginç bir karakter Jules Verne. Sonuçta ne olursa olsun hepimizin hayal gücünü kendi hayal gücüyle de gıdıklamış olsun. Kendi kehanetleriyle de gıdıklamış olsun. Hiçbir şekilde yadsınamayacak bir şey var ki hepimizi heyecanlandıran. Çünkü sadece kitap okumakla değil, filmlere ve dizilere de çokça ilham olmuş. Tabii. Zaten Denizler Altında 20.000 fersahı kendisi hayata geçirmiş. Sinemaya yayın uyarlanmış diye hatırlıyorum. Ve kendisi bunu yaparken yine şanslı bir adam olduğunu düşünüyorum. Yani eserlerini değeri sokarken şanslı bir adam olduğunu düşünüyorum. Çünkü Victor Hugo ile karşılaşmış. Bunu söylemiş miydim? Yok. Sonra bu Alexander Dumas, Üç Kişiler Şöyle'nin yazarı. Onlarla karşılaşmış erken yazarlık döneminde. Bir süre onlarla birlikte takılmış. Onlardan yazarlık üzerine dersler almış. Ve onlardan etkilenmişti aslında. O dönemler böyle sanki yoğun bir şekilde hem bilimsel hem sanatsal aktivitenin çokça yoğun olduğu bir süreç insanları resmen bilinçsel anlamda veya bilişsel anlamda zıplatabilecek bir üst aşamaya geçirebilecek durumlar yani dönemler olduğunu görüyorum. Evet, ben bunun 1900'lerin ortalarına kadar devam ettiğini düşünüyorum. Yani Picasso olsun, Sartre olsun, Dali olsun ve yine 1800 dönemler hakikaten birbirini besleyen, birbirinden etkilenen akımların çok yoğun bir şekilde yayıldığı ve insanları etkilediği. Moda keza. Yani evet. Birçok şeyde bunu görebiliyoruz. Şu an tabii dışarıdan ne kadar bakabiliriz günümüze ama o dönemler çok daha yoğun olduğunu düşünüyorum ben. Şu an ise bir şekilde sanki reprodüksiyon diyorlar ya, yani bir şeyi tekrar eden bir sürecin içerisindeyiz. Bizim şu an içinde yaşadığımız dönem bu. Evet, çok güzel teknolojik gelişmeler yaşıyoruz ama işte sanatın kendisi dahil olmak üzere belli bir anlamda gelişim gösterseler dahi sanki hep eskiyi taklit ediyorsun. Eskiden referans alarak ilerliyorsun. Belki de doğa budur. Yani ilerlemenin doğası budur diyebiliriz ama madem doğa bu, neden o dönemde birden böyle her şey zıplamışçasına gelişim göstermiş, değil mi? Bu da enteresan. Ama referans alıyor derken enteresan, yine Jules Verne'e dönelim. Mesela Jules Verne'in yazdıkları bir şekilde referans alındığında belki de uzay gemisinin o formu bile, roketi bile tasarlamış zaten. Değil mi? Yani sonuçta o referanslarla yol alıyoruz. Evet. Bir önceki programımızda olduğu gibi Einstein atomu böldü ve oradan referans alarak işte atom bombası yapıldı. Bir şeyi iyiye ve kötüye kullanma insana has bir şey. Nereden nasıl faydalanabileceğini yine insan karar veriyor, toplum karar veriyor. Ama Jules Verne'in tabii ki katkısının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yine programın başında söylemiştik ya, Jules Verne gibi her şeyi biliyor. Eğer bir yerde bir şeyler icat edildiyse ve o icat edilen şey mutlaka Jules Verne'in bir hikayesinin bir tarafında geçiyordur. Onun bir eseri vardır, onun bir etkisi vardır denir. Ben de hala onu düşünüyorum ki, diyorum ki Jules Verne gibi bir adam bizlerin bu zamana kadar artık neredeyse 200 yıl olmuş, böyle bir katkı sağlamış. Hala okumayı bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. İster elektronik ortamlardan olsun, ister kağıtla olsun. Yani şu an bu arkamızdaki kütüphanedeki gibi bir şekilde okumanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Jules Verne'in. Belki çağımızda çok daha farklı gelişimler oluyor ve hikayeler bize çok basit kalabilir ama bu kültürü edinmek için, yani daha doğrusu o dönemleri anlayabilmek için, yaşanan durumları anlayabilmek için bu ve bunun gibi yazarlara şans vermeye devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Her ne kadar yaptıkları şu an geçici olmuş olsa dahi. Yani yapılmış, bitmiş, artık ispatlanmış, hiçbir alakası olmasa dahi. Desek dahi diyorum. Evet, okumaya devam etmeliyiz, araştırmaya devam etmeliyiz. Evet, çok keyifliydi. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben de çok keyifli. Katkın için teşekkürler Gülçin. Zevkle. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Peki, görüşürüz.